Bir toplantının ortasında hiç böyle bir an yaşadınız mı? Herkes oturmuş, ajandalar açık, yönetici konuşuyor, kararlar alınıyor ama sen sadece izliyor ve içinden şunu geçiriyorsun. Her seferinde aynı şeyler. Buradaki herkes sadece bir rolü oynuyor. İşin garip tarafı herkes böyle düşünse de kimse bunu sesli olarak dile getirmiyor. Çünkü söylemek tehlikeli. Çünkü söylemek herkesin bildiği ama kimsenin kabul etmek istemediği şeyi gerçek kılıyor. Ve belki de bu yüzden tarih boyunca bazı sistemler çöktükten sonra bile çalışıyormuş gibi göründü. İnsanlar görevlerine devam etti. Toplantılar sürdü, kanunlar yürürlükte kaldı ama anlam çoktan kaybolmuştu. Bu seride imparatorlukların nasıl yıkıldığını değil, insanların bitmiş sistemlerin içinde nasıl yaşadığını konuşacağız. Roma'da böyle bir an yaşandı ve o anı bir at temsil etti. Nomad History'ye hoş geldiniz. Bu, çöküşün anatomisi. Milattan önce 37. Caligula tahta yeni çıkmıştı. Roma onu seviyordu. En azından başlarda. Tiberius'un kasvetli, paranoyak yıllarından sonra genç bir imparator geliyordu. Merhamet gösterdi, sürgünleri geri çağırdı, halkı eğlendirdi. İlk 6 ay mükemmeldi. Sonra bir şeyler değişti. Tarihçiler bunun neden olduğu konusunda ayrılır. Ağır bir hastalık geçirdiği için beynine bir şey oldu diyen var, iktidarı onu bozdu diyen de. Ama belki mesele başka bir şeydi. Ya Caligula sistemi gerçekten gördüyse ve gördüğü anda onu ciddiye almadıysa? Burayı anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. Roma Cumhuriyeti milattan önce 509'da kurulmuştu. Senato vardı, konsüller vardı, yasalar uygulanıyor, denge mekanizmaları çalışıyordu. Ve bu sistem yüzyıllar boyunca Roma'yı ayakta tutmuştu. Sonra Augustus geldi. Augustus dahi gibiydi bu konuda. Cumhuriyeti yıkmadı, onu dönüştürdü. Kendine imparator demedi, princeps dedi. Yani birinci vatandaş. Senato hala toplantı yapıyordu. Konsüller seçiliyor, mahkemeler çalışıyordu. Ama artık herkes aynı şeyi hissediyordu. Kararlar alınıyor gibiydi ama karar veren artık başkasıydı. Gündemin tek sahibi Augustus'tu. Ordunun parasını Augustus ödüyordu. Kurumlar yerinde duruyordu ama içleri boşalmıştı. Ve herkes bunu biliyordu. Ama kimse söyleyemiyordu. Çünkü söylemek, o sistemden pay alan herkesin meşruiyetini sorgulamak demekti. Senato üyelerinin ünvanları, seçilmiş majistratların otoritesi, bürokrasilerin varlığı, hepsi bu boş kabukla birlikte ayaktaydı. Kabuk yıkılırsa, hepsi yıkılırdı. Tiberius döneminde sessizlik daha da derinleşti. Senato hala konuşuyordu. Ama artık insanlar konuşurken birbirine bakıyordu. Çünkü yanlış bir cümle sürgün demekti. Bir süre sonra insanlar fikir üretmeyi bırakıp imparatorun ne duymak istediğini tahmin etmeye başladı. Ve bir kurum için en tehlikeli an budur. İnsanların yalan söylediği an değil, herkesin aynı oyunu oynamaya razı olduğu an. Caligula tahta geldiğinde ise bu sistem tam anlamıyla durmuştu. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerindeydi. Ama içeride artık kimse sistemin gerçekten çalıştığına inanmıyordu. Böyle zamanlarda insanlar genellikle ikiye ayrılır. Bazıları oyunu sürdürür. Bazıları ise herkesin rol yaptığını fark ettiği anda sahneyi ateşe verir. İşte tam burada Incitatus devreye giriyor. Caligula'nın sevgili beyaz atı. Caligula ona sıradan bir ahır yapmamıştı. Mermer zemin döşemişti. Fil dişi yalak yaptırmıştı. Boynuna değerli taşlar takmıştı. Atın davetlileri olurdu. Caligula, senatörleri atın ahırında kurduğu sofraya oturtur, ona ziyafet verirdi. Bir gün, ya da en azından antik kaynaklar böyle aktarıyor, Caligula, Incitatus'u konsül yapmayı düşündüğünü ima etti. Şimdi bu noktada tarih kitapları genellikle şunu yazar. Bunun kanıtı yoktur, büyük ihtimalle abartılmıştır. Belki haklılar. Ama şunu düşünelim. Bu hikaye neden bu kadar uzun süre yaşadı? Neden 2000 yıl sonra hala anlatılıyor?
Çünkü doğru olup olmadığından ziyade önemli olan şu: İnsanlar buna inandı. Çünkü bir parçaları bunun mümkün olduğunu zaten biliyordu. Bir senatör konsül seçildiğinde ne yapıyordu? Toplantılara katılıyordu, oylama yapıyordu ama imparatorun istediği doğrultuda. Birisi onu durdurabilir miydi? Hayır. O unvana saygı göstermek zorunda mıydı herkes? Evet. Peki ya bir at? Aynı şeyleri yapardı. Yani yapmazdı ama fark etmezdi. Caligula bunu söylediğinde ya da söylendiğinde, senatodaki her adam bu mesajı duydu ve kimse itiraz etmedi. Bu sessizlik her şeyden önemliydi. Çünkü o sessizlik şunu söylüyordu: Evet, biliyoruz ama söyleyemeyiz. Belki de mesele Caligula'nın deli olması değildi. Bunu yapabilmesiydi. Çünkü herkes sistemin artık onu durduramayacağını biliyordu. Asıl kırılma tam burada başladı. Bir sistem, kurallar işlemediğinde değil, insanlar artık o kurallara inanmayı bıraktığı anda değişmeye başlar. Caligula, milattan sonra 41'de öldürüldü. Kendi muhafızları tarafından. Senato, cumhuriyeti geri getirmeyi tartıştı. Kısa bir süre için. Sonra vazgeçti. Claudius tahta geçti. Sistem aynı şekilde devam etti. Incitatus ne oldu? Bilmiyoruz. Tüm bu olaylar yaşanırken muhtemelen o mermer ahırındaydı. Şimdi o başlangıçtaki sıkıcı toplantı odasına geri dönelim. Herkes oturmuş. Ajandalar açık. Toplantı uzadıkça uzuyor. Sen içinden biliyorsun. Muhtemelen herkes aynısını düşünüyor. Ne yapardın? Roma'da yaşayan insanlar da bir zamanlar tam olarak böyle bir anın içindeydi. Caligula söyledi. Ama bunu bir at aracılığıyla söyledi. Çünkü bazen insanlar gerçeği açıkça söyleyemez. Onu ancak bir şakanın içine gizleyebilir. İşte bu yüzden Roma o şakaya hiç gülmedi. Oysa başka bir coğrafyada, başka bir medeniyet farklı bir yol seçti. Roma gerçeği saklamaya çalıştı, Japonya ise değişimi dışarıda bırakmaya. Bir sonraki bölümde kapılarını dünyaya kapatan Japonya'nın ve bir toplumun hikayesine gideceğiz. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu hikaye size bir şey bıraktıysa Nomad History'ye katılabilirsiniz.